Selam kale arkası tayfa. Mikrofonun başında yine Samimi abi ve galiba ilk defa gerçekten istikrarlı gidiyoruz. Daha geçen hafta sticker bölümünü çekmiştik ve yayınladık. Şimdi yine yeni bir kayıt atıyoruz. Eğer bunu da geçen bölüm gibi yüklemeyi başarırsak 2 ayda bir podcast atan adamlar imajından yavaş yavaş çıkacağız gibi duruyor. Bu arada küçük çaplı devrimimiz de bu olsun. Geçen bölümü sticker kültürünü konuşmuştuk. Tribünün sokakta bıraktığı küçük izleri bir direkte, bir durakta, metroda, çıkışında biz buradayız deme halini konuşmuştuk. Ondan önce de koreografiyi konuştuk. Tribünün görsel şov tarafını yani bir nevi tribünün sahne kısmını konuştuk. Şimdi klasik hatırlatma yapayım. Sticker bölümünü izlemediysen ona mutlaka bak. Koreografi bölümünü izleyin. Çünkü bu 3 bölüm aslında birbirini tamamlıyor. Biri tribünün sahnesi, biri sokakta bıraktığı iz, bir de doğrudan şehirle savaşı. Yani bu bölümden bahsediyorum. Bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, WhatsApp grubundan arkadaşlarına atmayı, algoritmayla kavga etmemize, bizimle olmayı unutma. Bugün İş biraz değişiyor. Bugün daha kirli bir yere gidiyoruz. Daha sert bir yere gidiyoruz. Daha fazla risk olan yere gidiyoruz. Çünkü bugün duvara çıkacağız. Bugün konuşacağımız şey grafiti kültürü. Yani artık cebinden sticker'ı çıkarttın, hızlıca yapıştırdın, kaçtın falan gibi değil. Bugün sprey boya var, gece operasyonu var. Kolluk kuvveti gördüğün zaman kaçma var, tren üstüne çıkma var. Şehrin tam göbeğinde biz buradayız deme, imza bırakma işi var. Ve bence grafiti ultras kültürünün stat dışındaki en saf reflekslerinden biri. Çünkü bazı insanlar tribünde bağırır, bazıları pankart açar, bazıları direkt şehrin duvarını ele geçirir. Ve yine yalnız değilim. Karşımda yine kardeşliğim var. Depresif Underground temsilcimiz burada. Nasılsın gözümün nuru? Önce biraz sağlığından bahset. Sonra yarın 1 Mayıs. Bizi derde boğ. Biraz 12. senemiz artık fanzinin de kuruluş yıl dönümü. Biraz duygusallı yap. İşte ama önce o zaman nasılsın? Abi teşekkür ediyorum beni yine bugün ağırladığın için. Sağlıksal olarak kulağımda birazcık enfeksiyon var. Kulağım ağrıyor. Ee, Onun haricinde bir önceki bölümde de bahsettik. Hafta içi de birçok kez çağrıda bulunduk. Maden işçileri direne direne haklarını aldılar. Gerisi bütün hakkını arayan emekçilere, çalışanlara, işçilere. Bu vesileyle de yarın 1 Mayıs bütün işçilerin, emekçilerin bayramını kutluyoruz. Hayatını kaybeden işçilerin, emekçilerin de ailelerine başsağlığı diliyoruz. Onun haricinde patronlara hala çok sinirliyiz. Başka ne sordun? Ha, Biraz Fanzine'in çocuk 12. işçilerden yılı. bahset. Çocuk Biraz çocuk işçiler işçilerden bahset. her bölümde söylüyoruz. Türkiye'de MESEM'ler adı altında liseli çocuklar zorla staj adı altında sömürülüyorlar. Bu çalışmalarda da zaman zaman görüyoruz ki iş kazaları oluyor. Çocuklar hayatlarını kaybediyorlar. Çocuk işçiler hayatlarını kaybediyorlar. Bunu da bizzat devlet eliyle yapıyoruz. Buna da son vermemiz lazım. Hatırlatalım tekrar söz çocuklara gelmişken. Fanzine'in 12. yılı ben kuruluşundan itibaren takip ediyorum ama kuruluşuna itibaren bulunmuyordum içerisinde. İki sene sonra dahil oldum yaklaşık. Evet. Kimin emeği varsa kuruluşunda ben Ankara'da adliye koridorlarında yoktum. Hem yaş olarak küçüktüm. Arada gördüklerim oluyor. Biz burayla büyüdük diye. Ama ben de burayla büyüdüm zaten. Biliyorsun ya ben kaç yaşındaydım. Buraya yaptığım tribünlerin fotoğraflarını atarak başladı benim de maceram DM'den. O zamanlar kovaladığımız zamanlarda tribünleri. Çok saygı duyduğumuz bir kurumdu. Hala öyle. Kurum derken yani öyle profesyonel bir kurum da değil, bir oluşum. Ciddi anlamda mücadeleleriniz oldu abi sizlerin, abilerimizin. Ulusal ve uluslararası anlamda. Teşekkür ediyorum ben şahsen yaptıklarınız adına. Çok da mutluyum. Ablalarımızı unuttun. Ablalarımızı unuttum, doğru. Abilerimiz, ablalarımız. Harikasın. Hiç sallamıyorum şimdi. Çünkü duygusallaştım. Gözyaşım pıt. Sen de aslında radyo yayınlarımızı dinleyerek başlamıştın. Eskiden radyo yayınları falan yapıyorduk. Eskiden podcast falan muhabbetler kimse konuşmuyordu. Biz buralarda vardık. Hemen geçiyorum. Bugün grafiti konuşacağız dedik. Klasikleşmiş bir şey oldu. 3 bölümdür yapıyorum sana. Şimdi tekrar ona geçiyorum. Güzel bir isim koy. Bundan sonra öyle anılalım. Grafiti mi diyeceğiz? Yazılımı mı diyeceğiz? Duvar boyama mı diyeceğiz? Yoksa işte özenti batıcılar gibi grafiti mi diyeceğiz? Ne yapacağız ya? Bir şey söyle. Ver ayarı gidelim buradan. Araştırma yaptım. Her bölümde Güzel. olduğu gibi. Ya ben etimolojik olarak yaklaşmayı seviyorum kelimelere. O yüzden Batı özentiliği olarak görmüyorum aslında çoğu noktada. En azından grafitide bunu böyle göremeyiz. Çünkü grafiti aslında nereden geliyor ona bakmak lazım. Grafiti ilk kimler kullanıyordu? Grafiti kelime kökeni olarak İtalyanca'daki graffiare, kazımak çizmekten geliyor. O nereden geliyor diye baktığımızda da Latince'deki graphium, yazı kazımak için kullanılan sivri aletten aslında geliyor.
Bunu ilk olarak kim kullanıyor? Bunu ilk olarak Pompei gibi antik şehirlerde bulunan duvar yazılarını tanımlamak için ilk olarak arkeologlar kullanıyor. Yani aslında baktığımızda grafitinin tarihine ilk olarak grafiti kelimesinin kullanıldığı yer hani bu işte mamut yakalayan insanların yok işte duvardaki çizimleri olsun ya da işte başka tarihi kalıntılar olsun duvardaki yazıları tanımlamak için kullanılan bir kelime. 20. yüzyılda da şehirleşme kültürünün artmasıyla birlikte insanların duvarları boyama, şehirlerdeki duvarları boyama eğilimi artınca da İngilizceye başka olmak üzere diğer birçok dile de aslında grafiti olarak geçiyor. Dolayısıyla grafiti aslında sadece kazıma değil ya da sadece boya ile yapılan duvar sanatı da değil. Bunların bütününü kapsayan bir hale gelmiş oluyor. O yüzden en doğrusu bence grafiti demek buna. Bir şey söyleyeceğim mi? En kötü isim koyma şeydi bu. Çok canımız Yok sıktı. oturgaçlı Yok götürgeç demedik diye ya, de. anasını satayım ya gerçekten öyle. Geçen sefer demişti yok çıkartma diyelim. Koyayım demiştin ya. O bile çok iyiydi. Tamam, teşekkür ederim. Bu arada çok hip hop kültürüyle alakalı olduğu için birazcık da sevdiğim bir konu. Biliyordum bu sefer. O yüzden şaşırmadığım için çok şey yapamadım. O kadar yükselemedim. Bırakıyorum artık bunları. Diyorum ki işte şimdi grafiti deyince bugün herkesin aklına başka şeyler geliyor aslında. Birinin aklına vandalizm geliyor, birinin aklına sanat geliyor. İşte tren boyayanlar manyak mı bunlar? İşte adam buraya tren yapmış, bu yaptıkları nedir falan diye. İşin birazcık daha böyle mizahi tarafı şey var. İşte dünyada herkes bu kadar büyük bir kültüre dönüşen şey aslında beni görün çığlığıyla başlıyor ya, aslında o kimsenin farkında değil. Bence ultras kültürün içine girmesinin asıl nedeni de bu. Biraz daha böyle geriye gideceksek eğer, yani bunları da konuşacaksak nasıl anlatsam bilmiyorum ama duvara yazı yazmak değil de böyle daha çok böyle bunun içinde hip hop var, mahalle savaşı var, punk var, metro kültürü var, tribün var, öfke, her şey var. Da işte bir tane kargocuyla başlayan ben buradaydım diye devam eden bir hikayesi var aslında. Yani kargocu orada olduğunu ve orayı işte kargoyu Evet, aslında teslim evet, evet. etmeyle alakalı bir Hmm. hikayesi var. Böyle Taki bir daha çok böyle 183 fakir. değil mi bahsettiğin adam? Ya işte yine fakirlikle alakalı şeyler bunlar. Aslında tek yapmayla alakalı. Böyle şimdi burada bir durayım. Çünkü şimdi karşımda bu konuyu benden daha fazla araştırmış bir herif var. Yani senden bahsediyorum. Ya daha underground, daha böyle büyük ihtimalle daha böyle işsizliğin verdiği şeyle böyle ChatGPT'ye falan da gittin ya geçen sefer, ben şöyleydim böyleydim dedin ya, araştırmalarından birazcık böyle şey yap bakalım, anlat bakalım ya, bu ilk nerede başladı, ben buradayım diye kim uğraştı, bu New York metrosundan çıkıp işte tribünlere vesaireye gelene kadar bir başla. Ama duracağın yeri de söyleyeyim sana. Bu işte Avrupa'ya yayılma hikayesi, işte ultra kültüre nasıl girdiğini orada bekle. Sadece yani grafitinin gerçekten anlamının nerede başladığı, bu işte müzik kültürüyle başlayıp nereye gittiği kısmını birazcık anlat bakalım. Ya anladım ya türbünün benimsemesine girmeden genel olarak bir grafiti özetlemesi galiba. Demin aslında bahsettim, girişi yaptım. İlk insanlığın başına kadar gidiyor aslında grafiti mantığına baktığımız zaman. Hatta en eski örneklerin de işte Pompei'de bulunduğunu, oradan isminin türediğini de söyledim. Benzer yazıtlar yine Antik Mısır ve Antik Yunanistan'da da gözüküyor. Daha sonrasında Orta Çağ ve sonrasında da yine insanlar kilise duvarlarına, hanlara, gemilere isimlerini ya da mesajlarını kazıyorlardı. Hatta yine küçük bir anekdot vereyim. Ayasofya'nın da üst katında bir tane Viking askerinin duvara kazıdığı işte ben buradaydım falan filan şeklinde bir yazılaması da bulunuyor, bir grafitisi de bulunuyor. Böyle de bir bilgi verelim. Geçelim modern grafitinin doğuşuna gelelim aslında birazcık da günümüzdeki sanatla hani sadece mesajı içermeyen yani işte. Ya çünkü eskiden şöyleymiş abi. İşte Chromaterius buraya sıçtı diye mesela hani espri manalı falan bile grafitiler varmış yani hani boklu şakalar falan böyle hani sadece de şey değil. Ya seçim çalışması bile yapıyorlarmış duvarlardan işte bilmem nereye oy verin, bize oy verin şu mahalli seçimde çarçurt diye. Ama hani bizim grafiti dediğimizde hani aklımıza gelen aslında daha çok modern grafitinin doğuşu. O da senin dediğin gibi New York'ta bir aslında kuryenin gittiği evlere, yerlere kendi tagini bırakmasıyla oluşuyor. O da Taki 183. Bakıp görebilirler. Çok basic aslında o da yani baktığımızda hani modern grafiti bu mu diyeceğimiz şey. Ama evet o. Yani çok da ihtişamlı değil. Ondan sonra tabii ihtişamları çıkıyor bunun. Demin kendi aramızda konuştuk. Jean-Michel Basquiat gibi. Baket mi artık yani adamın adını şimdi bizim de burada aksanımızı da rezil ediyorsun. İşte Jean-Michel diyelim. Jean-Michel deyince de aklına direkt Nereli seri ki geliyor. bu adam? Nereli ki bu? Ne bilmiyorum Amerikanyalıdır herhalde. Ha, peki, güzel. Çok bir Fransız vibe'ı da veriyor ama yok Amerikalı. İşte o yüzden Amerikalı sordum. Amerikalı Başka da. bir şeydir ya, neyse. Hiç önemi yokmuş. Geçtim.
Ondan sonrasında grafiti. Normalde biliyorsun bundan ilk iki Girdin o bölümde adama. Bu adamın özelliği ne? Birazcık bahset ya, terliklerinden, merliklerinden konuşalım azıcık. ya Boş ver. terlikleri merlikleri bu adam çok ünlü bir ressam ama tarz olarak grafiti tarzını benimsiyor. Yani grafiti tarzı gibi. Yani daha böyle boyalı, renkli, birazcık daha ne denir ona? Cafcaflı, cıncınlı Cafcaflı, güzel güzel, tasarımlar yapıyor. cafcaflı, tabii tabii tabii, evet yani göze hoş geliyor. Göze Şu hoş anki göze geliyor. hoş geliyor. Ya Şu an çok göze da hoş derin geliyor. anlamlar çıkartır mısınız? Çıkartamayabilirsiniz. Ya her şeyden derin anlam çıkartmaya gerek var mı? Aslında önceki savunduğumuz şeyler de vardı. Ama grafitiyi birazcık bunun haricinde tutabiliriz bence. Yani sokak kültürünün içinden geldiği için böyle direkt şey yapıyor. Ve terliklerinden bahsedelim dedik. Terlik ortada kaldı. Ya tamam abi. Terliğimde de Michel Anlat ama Basquiat'in, ya. ya bir şey yok kardeşim. Crocs'ta adamın çizdiği resim var. Arkasında da Jean Michel Basquiat yazıyor yani. Bir şey yok yani. Ya böyle bir özel tasarım bir terliği var arkadaşın. Aslında böyle bir adam değil. Böyle her şeyin özel Hediye tasarımlarını geldi. alan Hediye falan bir geldi. adam değil. Veya işte hediye gelmesini de kabul eden bir adam değil. Designer işlerde yok ama bu tarz işte alt kültürün üst kültüre çıktığı diyebiliriz değil mi? Underground'ın işte Tabii tabii. yukarıya çıktığı bir hikaye olduğu için seni zaten vurduğu nokta orası. Tabii Che Guevara O tişörtü yüzden misali diye sen çakmaya çalışıyorsun da bana buraya. ya hayır, öyle demeye, Tabii tam tabii. tersini söylemeye çalışıyorum. Bu adam bu kadar oraların peşinde olmasa da burada bir terlik markasının üstünde bu olduğu için özellikle o terlik markasını gidip tercih etmesinden bahsediyordum. Ama Aslında adam da söylemeye çok ünlü çalıştım bu ihtiyar. da. Adam da çok ünlü. Şey ilklerden zaten bu abi. Çok da öyle hani şey bir adamdan da bahsetmiyoruz. Yani daha doğrusu şöyle, ilklerden kastım şu: alaylıyla işte akademisyenlerin arasında köprü olan bir heriften bahsediyoruz. Çok önemli bir heriften bahsediyoruz. Hatta ben de bu adamı biliyordum ama sen sonra söyledikten sonra tekrar araştırdım, baktım. Ben isim olarak çok hatırlayamadığım için baktım ve çok önemli bir adam. Çünkü işte stilin dönüşmesiyle alakalı falan falan. Çok o kadar detaya girmeyeceğim. Kendi Ee, konumuza geri dönüyoruz. Dönelim. Şuraya bağlayacağım. Daha önceki konularımızda konuştuk. Hatta sen baygınlık geçirdin. Ya bu da mı? Bu da mı punk kültüründen geliyor kardeşim diye. Ama tabii ultra kültürü sadece punk kültüründen ibaret olmadığını grafitiden anlıyoruz. Çünkü grafiti aslında punk kültüründen ziyade hip hop kültürünün vazgeçilmez dört unsurundan birisi olarak geçiyor hatta grafiti. Ya 1960'ların sonlarında New York'ta çıktı diyoruz. Bu da hani Avrupa'ya aslında bunun adı eş zamanlı ya da bir tık daha geç gelmesi beklenir ama Avrupa'da da şöyle bir durum var o sırada. Oraya da apayrı parantez edeceğim. Seninle de hiç paylaşmadım bu konuyu. Ya 61'de yapılan bir Berlin Duvarı var mesela Almanya'da da ve ardından üstüne karalamalar, yazılamalar, grafitiler başlıyor. Aslında Avrupa'da da eş zamanlı bir New York'taki grafitinin ortaya çıkmasına eş zamanlı bir kıvılcım zaten var aslında Almanya'da. Ya hip hop kültürünün içinde bu çok fazla var. Aslında ben bu konuya çok girmeyecektim ama ya breakdance'da da çok bu tarz örnekler oluyor. Adam aslında çok o kültürün içinde olmasa da bu dansı yapmayı çok istiyor. Yani bu işte grafitide de aynı şekilde. Çok bu kültürün içinde olmasa da grafiti yapmak istiyor veya duvara bir şey yazmak istiyor. Berlin'in stillerinden biri de bu, çok politik olması. Aslında Berlin duvarına yazı yazmak zaten çok politik bir şey. Ne yazdığının önemi olmasa da çok önemli bir şey. O yüzden orada da çok hızlıca o tarafa gelmesi çok da yadırganacak bir şey değil. Bunu araya attığın için teşekkür ediyorum ama artık ben bunun tribün konusuna geçmeden önce yine ben bu kültürün başka bir kısmına gittim. Şimdi tribün tarafına bakınca şöyle bir şey var. İkisi çok iç içe vesaire diye konuşuyoruz. İşte duvar yazısı görüyorsun bir yerde. Daha çok bizde semti sahiplenme, işte deplasmanda çok az olsa da işte deplasmanda bir şeyler yazma vesaire gibi şeyler çok oluyor. Kültür diyoruz ama çok da bu işin mutfağındaki asıl kişiler writer'lar. Bizim de writer arkadaşlarımız var. Biliyorsun ki bu bölüm için birkaç kişiyle de konuştum. Instagram'dan da soru açmaya başladım. İnsanlar da sağ olsun rağbet gösterip oraya da sorular da soruyor. Onları da bunun içine yedirmeye başladık. Çok sevdiğimiz, bizim de Sopalı Pankart yazısını Adana'ya yazan Ronek kardeşim bunlardan bir tanesi. Sen onunla da alakalı konuşmuş daha önce. Onun bu konuyla da alakalı çok muhteşem bir fikri var. Çok güzel bir projesi var. İnşallah hayata geçirebilirse çok güzel olur. Bu konuyla alakalı konuşmamı isteyip istemediğimi bilmediği için birazcık gizli tutuyorum ama olursa çok tatlı olacak. Burada Türkiye'de sadece bu adamlar, yani hip hop kültürünün içinde değil, aynı zamanda tribünün içinde. RGA diye bir oluşum var. Biliyorsun, sen de daha önce konuştun. Onlarla da görüştüm hatta. Hatta onlardan çok tatlı bilgiler de aldım ama
grafiticilerle genelde ultras grafiticiler arasında bir çatışma olduğunu duydum. Bu bayağı ilginç geldi aslında. Çünkü dışarıdan bakınca aynı sokak kültürü parçaları gibi duruyorlar. Ama içeride durum daha farklı işliyor. Çünkü grafiti dünyasında olay çoğu zaman mesaj vermekten daha çok kimliksizlik üzerinden yürüyor. Yani bizim no name no face gibi ilerliyor. Ama dışarıdan baktığın zaman daha çok kendi ismini duyurma, haykırma hikayesi gibi anlaşılıyor. Yani politik slogan yazmıyorsun, işte tribün mesajı vermiyorsun. Direkt sadece kendi tagini atıyor gibi, ben vardım gibi bir hikayede kalıyor. Ultras kültürü daha çok bunun üstüne yoğunlaşmış durumda. Daha böyle kolektif bu arada. Yani krev mantığı tabii ki var ama ultras kültürün içinde daha böyle bir ego, mahalle, işte grup var, arma var, semt var gibi duruyor. Bence hatta dışarıdan writer'ları hadi sen bizim semtimizin çocuğusun, hadi bu duvara bizim de adımızı yaz gibi ilerliyor. Ya Ronnie'nin burada söylediği çok güzel bir şey var. Yani ultraların duvarlarda bir savaşı başlıyor. Özellikle Balkanlarda çok görüyoruz bunu. Bunu da zaten biz işlemiştik. Ronek de oradan görmüştü. Ondan sonra da bizim grafitimizi yapmak istedi. Bu işin Güney Amerika tarafı var. Seninle birazcık üstünden konuştuk ama yani duvar direkt tribünün sesi oluyor orada. Ya politik bir slogan yok, mahalle mesajı, işte barra kültürü var. Onlar da ultras yerine barra bravası kullanıyorlar ya. Onlar var. Devasa yazılar var. Murala çok yakınlar onlar. Neyse, çok uzattım bu bölümü. Farkındayım. Sen de bayağı sıkıldın, karşımda görüyorum. Şimdi statta değilsin. Şehrin her yerindesin. Çünkü tam senlik mevzu burası. Avrupa ultraları bu işi nasıl sahiplendi? Balkanlarda neden duvar savaşına döndü? Veya işte Güney Amerika neden türbün kültürünün doğrudan sokağın kendisine dönüşüyor ve her kültürü alıyorlar orada. Biraz da buraları konuşmak istiyorum. Yani Avrupa'ya yayılışı, sen dedin ya Berlin Duvarı'ndan başladı. İşte Güney Amerika'yı seninle de konuştuk daha önceden. Adamlar sadece çok düz konuşuyor diye. Biraz o işte Balkan duvarlarının üstündeki savaşları, biraz daha Avrupa'ya yayılışını bir anlat bakalım orada. Ne hissediyorsun burayla alakalı? Daha çok bildiklerin değil de ne hissettiğinle ilgileniyorum aslında. Yani Balkanlarda mı? Genelinden bahsediyorum. Güney Amerika'sı, Avrupa'ya yayılışı, Balkanlarda duvar üstünden savaş, Berlin Duvarı'nın üstüne bir şey yazma, yayılma amacı, yani Kızıl Yıldız sürekli her tarafa bir şeyler yazma amacında bir sürü şeyi var bunun. Sana ne hissettiriyor bunu? İşte bir adam bir grafiti yapıyor. Evet ama ya bunun da bir tarihçesi de olabilir. Yayılmasıyla alakalı bir şey de olabilir ama hem yayılırken nasıl yayıldığıyla alakalı konuşurken sana ne hissettiriyor? Ya ben mesela yolda yürüyorken hoşuma giden, gözüme hoş gelen her grafitiyi çekip telefonu çıkartıp çekiyorum. Hani öyle diğer koreografide aradığım gibi ya da bir sticker'da aradığım gibi çok fazla manalar arayamayabiliyorum yani. Burada birazcık daha sanatsal bakabiliyorum grafiti olayına. Dediğim gibi Balkanlarda buna baktığımızda bu hala birazcık old school bir kafayla gidiyor. İşte Kızıl Yıldızlılar buraya hani biz size kafa tutuyoruz. Burası bizim mekanımız. Burası sizin mekanınız gibisinden. Çünkü aslında Balkanlarda da Türkler gibiler birazcık. Yani Türkiye'deki kültür gibi bu da birazcık. Hani kendi aramızda diyoruz ya Yoğurtçu Parkı'na 2 metre mesafede mesela Galatasaray taraftarı oturuyordur. İşte Mecidiyeköy'ün dibinde Fenerbahçeli oturuyordur, Beşiktaşlı oturuyordur. Belgrad'da da sanki birazcık benim anladığım kadarıyla tabii kılcal olarak mahallelere baktığın zaman elbet vardır ama hani Partizanlıyla Kızıl Yıldızlı çok rahat iş yerinde yan yana falan çalışıyorlar yani öyle de çok da belirgin bir ayrım yok hayatta. Ama Güney Amerika'da böyle değil birazcık daha yani Güney Amerika'da o savaş yani Güney Amerika'daki o mahalle savaşları açıkçası grafitinin üstünden çok adam çekiyor silahı. Akşam birbirinin mahallesine giriyor basıyor. Üzerinden gidiyormuş gibi geliyor bana birazcık yani. Hani Güney Amerikalılar salıyorlar gibi birbirlerinin grafitiden. Çünkü bakıyoruz o çok ünlü Brezilya görselleri işte Sao Paulo'dan işte bilmem nereden koskocaman gri betonların işte ama bunu sosyolojik açıdan da incelemek lazım bence Latin Amerika'yı. O gettolaşma bunu bile bile yapma yani adam parası var yine de gitmiyor. Yani orada yaşamaya devam ediyor. Çünkü onun orada ona sağladığı başka şeyler var. Konfor alanı var. Sen bunu anlatırken aklıma şey geldi. Masaka şey yapıyor ya. Benim adamla sorunum var. Bana diyor ki mikrofonun başına geç rap yap diyor. İki tane duvar ustası birbiriyle sorun yaşadığı zaman hadi geç al malaları en iyi sıvayı biz mi vuracağız diye sormuyor. Ya geçiyor kavgasını ediyor gibi bir şey var ya zaten bu hip hop kültürünün içindeki hikaye bu zaten. Hani zaten bu iş şiddete dökülmesin. Gel biz bu işi gel duvarda halledelim. Gel biz bu işi burada halledelim gibi bir hikayesi var ama Güney Amerika'da karşılık bulmuyor dediğin gibi ama Avrupa'ya yayılmasının asıl amacı da bu değil. Ultra kültürüne geçişi hiç bununla alakası yok.
Ben seni bu şeyden kurtaracağım. Biz sticker bölümünde de bunu konuştuk. Bambaşka bir yere götüreceğim. Çünkü çok doğru yerde. Yani Amerika'da zartlı zurtlu işte gri duvarı boyamayla falandan konuştun ya. İşte güzelleştirmeyle alakalı bir fikir var. Ben de senin gibi düşünüyorum. Sticker kültüründe de bunu konuşurken sen birdenbire benim sözümü kesip sen niye bunu böyle illegal bir şeymiş gibi davranıyorsun, bir kirlilikmiş gibi konuşuyorsun dedi. Yine bunu soracağım. Bugün kirlilik midir? Kültür müdür? Çünkü şehir sadece bizim değil. Orada da söylemiştin sen. Bir treni boyamakla alakalı çok iyi, çok iyi bence demiştin. Yine aynısını söyleyeceğim. Ya sticker'ı söküyorsun bir şekilde ama işte grafiti öyle değil ki yıllarca orada kalabiliyor. Boyaman gerekiyor. İşte şehri kirletiyorsun diyebilir bir adam. Diğer taraf der ki beton mu görmek istiyorsun diyebilir. Ben açık konuşayım yani belediyenin astığı dev reklam panolarına grafiti yapanları çok iyi buluyorum. Harika oluyor özellikle. Yani bu panoların kapatılması vesaire yapılması benim hoşuma gidiyor. Tabii ki ince çizgiler olabilir, kalın çizgiler olabilir, insanların sınırları olabilir. Bu yüzden sana soruyorum. Yani bu iş bir vandallık mı yoksa insanların şehire kimlik verdiği izler mi? Biz de varız dediği izler mi oluyor? Yani ultraların da biz buradayız demesinin amacının sadece kendileri değil de gerçekten buraya bir iz bırakıyorlar. Şehri şehir yapan şeyler bunlar mı? Sen de böyle düşünüyor musun benim gibi? Ben evet öyle düşünüyorum kesinlikle yani. Mesela demin Berlin'den söz etmedik. Berlin'i sordun aslında. Yani East Side Gallery herkesin görmesi gereken bir yer yani bence grafitiyi sevenler en azından. Benim açıkçası içimi acıtıyor birazcık. Niye içimi acıtıyor? Şundan dolayı içimi acıtıyor. Baktığımız zaman tabii Doğu Almanya ile ilgili aslında burada bayağı bir eleştiri yazıları var. East Side Gallery'de doğal olarak tabii ki de bu da hani bunu da bir sosyalist olarak garipsemiyorum aslında. İnsanlar anlayabiliyorum eleştirilerini. Bununla birlikte soru neydi? Soru mu neydi? Ak kafana göre ne istiyorsan Yok canın yok bir öyle şey söyle. soruya bağlayacaktım. Hayır bu vandallık mı yoksa işte şey mi Tamam diye tamam. sormuştum sana. Yani düşün şuraya varacağım. Yani 61'de bu başlıyor. Duvar fonksiyonelken başlıyor bu kültür. Duvar yıkıldıktan sonra da Doğu ve Batı Almanya'daki sanatçılar birleşip işte East Side kısmında kalan tarafına izinli ve kontrollü bir şekilde grafitilerini yapmaya devam edip burası çok ciddi bir turist kaynağı iken bile bugün Berlin'de halkın bir kısmı hala bunun vandalizm mi ya da değil mi olduğunu tartışıyor. Bunu tartışmaya devam da edecekler her zaman. Çünkü bunu biz vandalizm bulmayanlar olduğu kadar aptalca vandalizm bulanlar da olacaktır. Bununla birlikte de şu soruyu da birleştirelim. O da Instagram'dan gelmiş gördüm. Hukuki boyutu karşılığı yani bunun yasak mı? Ben ona da baktım, araştırdım. Çok da boğmayacağım kanunlarla işte ıvır zıvır diye. Avrupa'da daha çok yasak Türkiye'den. O kadarını söyleyebilirim yani. Bir kafa daha yasak olabilir yani. İkisinde de yasak. İşte bu arada cezalar da hemen hemen aynı. İşte 3 aydan 4 yıla kadar başlayan. İşte verdiğin zarar. Ya ikisinde de aynısından bu arada yiyorsun. İşte özel mülkiyete zarar vermek ya da kamuya verdiysen kamu malına zarar vermekten ceza yiyorsun. Büyük ihtimalle o reklam billboardlarında belediyenin malı olarak gördükleri için belediyenin açtığı davalardır, cartlardır. Bir de grafitinin boyutuna göre cezalar farklılaşıyor her ülkede. İşte küçük zarar verdiysen para cezası ödüyorsun. Ama Avrupa'da dediğim gibi bunun cezaları bir tık daha fazla ve Avrupa'da bunun temizlik parasını da sana ödetiyorlar. Güzel hikaye. Buraya girmeyecektik aslında. Ben yani daha doğrusu böyle bir şeye girmeyi beklemiyordum. Ben işte çok küçüklükten beri bu hip hop kültürünün içinde olduğum için zamanında bizim arkadaşlarımız yani şimdi keşke o zamanki bağlantılarım olsaydı da onlarla da konuşsaydık. Bu konuları hiç konuşmadık sen daha önce. Bizim arkadaşlarımız hapis yattı. Bayağı uzun sürede hapis yattı. Hatta yattığı şeyde şu anki Marmaray'ın olduğu yerde banliyö treni vardı ve banliyö trenlerini boyadıkları için uzun süre kamu Aynen malına kamu zarar malına. verdikleri Kamu için malına var. Evet. verdiğinde de cezalar misliyle artıyor bu arada diğer yere Ya yaptığın yere çok göre. çok acayip bir ceza yatmıştı. Hatta çok ünlendi. Ya işte dediğim gibi hani o bağlantılarım olmadığı için şu an hatırlama şansım olmuyor. Çok agresif bir ceza almıştı. Hatta ondan sonra da grafitiyi de bıraktı o adam. Böyle büyük sıkıntılar var ama artık o işler yok ya. Hatta kabul bile görüyor. Son zamanlarda işte sağda solda çizilen kişiler artık belediye başkanlarıyla pozlar falan veriyor. Artık o işler bitti. Şimdi ben Ben onu çok güzel ufak bir araya girip ben de bir anekdot süper. orada çünkü bir yine haber sitesinden gördüm. Belediye başkanları falan filan süper girdin. Hiç günümüze kadar gitmeyelim. Ronald Reagan bir gün Batı Almanya ziyaretinde duvarın önüne gidiyor. Duvarın önünden bakıyor. Şu açıklamayı yapıyor kamuoyuna.
Az önce dışarıya baktığımda duvarın üzerine belki de genç bir Berlinli tarafından kabaca sprey boyayla yazılmış şu sözleri fark ettim. Bu duvar yıkılacak, inançlar gerçeğe dönüşür. Evet, Avrupa genelinde bu duvar yıkılacak çünkü inanca falan filan falan filan diye bir oradan politik bir mesaj da veriyor. Buradan da Reagan savunuculuğu, övücülüğü yapmayalım da. Yani şuraya varacağım. Politikler de aslında bu grafitileri illegal olarak gördükleri zaman başka, ama işlerine geldiği zaman, kendi faydalarına bir şey olarak gördükleri zaman da bunun her zaman kullanıyorlar. İşte bu meşale yakmak yasak, yakıldığı zaman da yayıncı kuruluş hemen en önden görüntüyü veriyor. Aa, ne kadar hoşmuş bu görüntü diye. Bunun da bundan çok bir farkı yok yani. Ya bu popülist bir açıklamadan başka hiçbir farkı yok Reagan'ın. O zaman ben de bugün gideyim Trump'ın Meksika sınırına çekmek istediği duvarın önüne işte duvar karşıtı, ırkçılık karşıtı yazılamalar yapayım. Hadi Reagan da çıksın mesela, ya da Reagan benzeri adamlar da o yazılamaların önünde poz versinler. O zaman yasaklarlar. Yani İşte iktidar Dünya Kupası karşıtı bir şey yapalım oraya mesela. mesela. Gelsinler hep beraber konuşsunlar. Konuşmazlar. Çok güzel. Her bölümde attığın o şeyi attığın için de çok mutlu oldum. Yani tribüncüler bir şey yaptığı zaman herkes tam karşısında duruyor. Ama birdenbire o iş çok popüler olduğu zaman lap diye herkes alıp işte kullanmaya başlıyor. Meşale bunlardan biri. Koreografi bunlardan biri. Sürekli Almanya'da meşale cezası varken sürekli tüm spor işlerinin işte fragmanlarında, zartında zurtunda bunlar dönüyor. Neyse bu bölüm çok dertli oldu. Şimdi yine bir soruyla alakalı gideceğim. Bu Instagram'dan sorduğum soruyla alakalı. Soruyu baştan soruyorum. Düşünmen için söylüyorum bunu çünkü ben de o arada konuşacağım. Yani bu iş şov mu yoksa kendini kanıtlama şekli mi? Sen birkaç önce bölümde şey demiştin. Zaten tribün birazcık da stil işi, yani kendini gösterme işi. Zaten şov, tribün komple şov değil mi demiştin. Koreografi bölümünde konuştuk galiba bunu. Yani görsel hafızayla alakalı. İşte pankartları, bayrakları falan konuşmuştuk. Biraz daha böyle grafiti daha farklı bir yerde duruyor sanki. Yani 90 dakika bir yerde bir şey yapıyoruz. Sonra da sokağa taşıyoruz. Sonra da grafiti yapmaya başlıyoruz. O yüzden sana şunu soruyorum. Sadece grafiti tribün kültürünü gerçekten önemli bir parçası mı, yoksa biraz daha böyle şov, stat dışındaki bir hafıza mı oluşturma? Hangisi içinde? Yani böyle ya da gelip geçici bir refleks mi? Yani Olmazsa 10 olmazı sene mıdır diye soruyorsun yani. ya olabilir. 5 sene sonra acaba biz bunu unutacak mıyız işte? Yani gerçekten bir show materyali mi? Yoksa gerçekten biz burada var mıyız? Ya bence gerçekten bir şov materyali. Yani olmazsa olmazı değil türbün yani. Evet, çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor dediğim gibi. Açıp fotoğrafını çekiyorum. Ama daha öncesinden de söyledim. Yani gerek yapılışının zahmetli olsun. İşte yani hani bunu sticker bölümünde de konuştuk aslında. Neden ultralar ya da tribüncüler sticker'ı tercih etti? Çünkü işte işin hukuki kısmı bir tarafına koyuyorsun. Hani bir rakiplerle mücadele ederken de sana çok daha büyük konfor sağlıyor sticker. Küçük bir şey olmasından kaynaklı, maliyetsiz, kokusuz, bilmem neysiz. Yani bugün grafitinin kokusu bile var. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Hani o yüzden bana birazcık daha aslında show business işi gibi geliyor. Ya olmazsa Ya, olmazdan ziyade olsun yani, hani bizim de takıldığımız yerde, maçtan önce takıldığımız yerde. Ama hani olmazsa olmaz mı? Olmazsa olmaz da değil. önünde fotoğraf çektirmek güzel ya. Dursun Tabii yani tabii, güzel. galerinde. Bir yere paylaşmıyorsan da varsa var. Ya bir süre sonra bu işi unutacağız değil mi yani? Aslında bir tribünün asıl ana parçasıyla bir fikri yok yani. Ne bileyim işte bilmem kim Yozgat'a gidip grafiti yaptı diye ben o grafitiyi gördüm de artık ben buralıyım falan diyecek biri yok değil mi? Bu yani bir reklam aracı da değil aslında. Biz buradaydık demenin de bir yolu değil. Ya Fenerbahçeliler buraya gelmiş bunu yapmış. Galatasaraylılar bunu yapmış işte. Gitmiş Karagümrükler şuraya şunu yapmıştı. Trabzon'a gidip bir Karagümrük grafitisi görüp de bir Trabzonlu bundan sonra Karagümrüklüyüm demeyecek değil mi yani? Bu bir şey ifade etmiyor aslında. Yapıyor da olabilirsin ama yani işte bir şey katmıyor ya sana. Neyse bundan da çıkalım. Biraz daha işte sonlara doğru geliyoruz. Her zaman sana bunları söylemekten çok keyif duyuyorum. Biraz daha böyle hafızanı zorlayalım. Çünkü bazı grafitiler var. Bir duvarda görüyorsun ve yıllarca aklından çıkmıyor. Az önce söylediğimin tam tersi bir şey söylüyorum. İşte bazen işte politik mesaj veren de oluyor. İşte mahalle sahiplenmesi gibi de oluyor. Direkt rakibe ayar verme oluyor. Ne bileyim işte bir tek olabilir ama işte bir yerde yapılmış böyle manyak ya bu diyorsun. Adam kocaman mesela Haydarpaşa'nın orada kocaman bir şey yazmış. Bu adam bunu nasıl yazdı diyor falan. İşte ya tribün kültüründe böyle şeyler çok var aslında. Özellikle Avrupa, Balkanlar, Güney Amerika falan az önce konuştuk, böyle kült olmuş şeyler var. Aklımda kalan işte bu başka bir seviyeydi, başka bir grafitiydi.
Ya tribünle alakalı olabilir. Politik olabilir. Deplasman yazısı olabilir. Ben hani deplasman yazısından kastım, adam bir tane spreyi almış. Deplasmanın köşesine yazmış ya. Deplasman girişinin köşesine yazmış. İşte böyle sende iz bırakan birkaç tane bir şey var mı? Var. Şöyle var. İlk başta boş olanla başlayayım. Bu benim evim, burada bir tane var. Uzaylı bir tane madde kullanıyor. Maddeye de özendirmeyelim. Güzel çizmişler. Ben de eklerim onu buraya, görsellere. YouTube'dan bir şey olmaz değil mi? Olur mu? Bilmiyorsun. Sen de bilmiyorsun. Yani hiçbir Bilmiyorum yapıyor. fikrim yok ya. Tabii ki olabilir yani. Hayır. Oraya da girmene gerek yok. Söyleyebilirsin ya. Neyi söyleyeceksen söyle yani. Bir tane uzaylı işte tüttürüyor yani, daha öncekilerden de Evet, güzel. konuştuğumuz gibi. Güzel. Evet. Ve bu bahsettiğim alanda her sene gittiğimde görüyorum. Orayı o sanatçıya tahsis etmişler. Sanatçı her sene farklı bir maddeyle yapıyor. Bir tanesinde de, ya ben bunları koyarım buraya, görsellere bakmak isteyenler bakabilir. İkisini de atarım. İkisi de çok güzel. Bir de şey kısmına gelelim. Önemli kısmına, şimdi boş olan kısmını attım. Bana grafiti deyince aslında günümüz yakın tarihinde en çok anımsatan, çağrışım yapan olay Gezi Parkı olayları. Diyeceksin lan buraya nasıl geldik? Geldik. Güzel geldin. Bence yani Çare Drogba mesela o dönem, yani şimdi bakınca mesela çok cringe gelebilir, anladım ya, ne alaka. Milyon dolarlık alan topçuyu falandır filandır carttır curttur diye, ama hani o dönemde kulüplerin duruşunu da göz önünde bulundurduğumuzda, yarattığı sükseyi de göz önünde bulundurduğumuzda, ya o dönem ne yazsalar duvara benim hoşuma gidiyordu açıkçası. Ne yazılsa duvara hoşuma gidiyordu. Böyle bir kitap da çıktı bu arada. Haberin olsun. Yani sadece o duvar yazılarının olduğu, fotoğrafların olduğu bir kitap da çıkartılmıştı o dönemle alakalı. Yani çok grafiti gibi bir şey değil ama aynı zamanda Drogba'nın da siyasi duruşuyla da alakalı bir durum vardı. Yani birleştirici bir gücü vardı. Güzel bir göndermeydi. Çare Sarıgül'ün olduğu dönemde, Sarıgül'ün çok güçlendiği bir dönemde, ayrı bir parti kurduğu dönemde Çare Drogba göndermesi güzel, şakalı bir şeydi. Ya o dönem çok yaratıcılar vardı. Şimdi o kadar detayını, her birine haksızlık etmiş oluruz da, dediğim gibi Bir de yakın. o suç mu değil mi belli de değil yani, Gezi Parkı ile alakalı bir şey konuşmak, onu da bilmiyoruz ya. Övmedik, bir şey yapmadık. Yani neyse de kafam Yok, karıştı yani şimdi. ben orada olmak, ben hayır, o zaman tarafımı da belli edeyim. Ben orada olmakla alakalı çok gurur duyuyorum, o başka mesele de, onu söylemeye çalışmadım. Başka bir şey konuşuyoruz. Yani senin aklında kalan sevdiğin bir şey var mı diye konuşuyorduk. O yüzden seni oraya çekmeye çalıştım. Ya acaplar macaplar havada uçuşuyor tabii. Yani benim en sevdiğim grafiti, herhangi bir duvarda yazan 3 tane harften oluşuyor. A, C ve B'den. Bir harfin iki kere kullanmasına 3 deyince şimdi anlaşılmıyor ya. 3 harf var Neyse. aslında. Aynı harfi iki. Ya, Peki. Spesifik bir örnek veremeyeceksin anladığım kadarıyla. Şu var verdin diye, mi? bu var Vermedin diye mi? vesaire. Vermedin mi? Verdin mi? Bence vermedin. Ya Dedim ya, iki gerçek. tane benim adamı göstereceğim buraya, şimdi anlatamıyorum. Tamam. Şey Peki. olmasın diye. Bir tanesini işte tüttürüyor. Öbüründe de tek göz bir uzaylıya dönüyor bu sefer. Kafasında bir tane bucket hat var. Ağzında da parol var. Diyeyim size, Ya anlayın. sen figürlü işleri çok Ben sevdiğini söylemeye seviyorum. Evet, çalışıyorsun. ben şovlu Figürlü işleri şey. seviyorum. Yazıyla alakalı. Ben de Ya yazıyla alakalı şeyleri çok sen seviyorum. seviyorsun. Seviyorsun. Ayça Ee, Kalp Kemal mesela, değil mi? Ya hayır, grafitiden bahsediyorum. Gerçek grafitiden bahsediyorum. Yani o senin söylediklerin Abi aslında sen duvara duvar bir şey yazmayla yazılamalar... Tam alakalı. grafiti hocam onlar da. Ya hayır, ben daha Oo, sanatsal biz olanlardan bak bahsediyorum. Daha stil olarak 38-37 bahsediyorum. dakikadır kayıt alıyoruz. Daha bir kere grafitinin ne olduğunu da anlaşamamışız. Zaten grafitinin doğası bununla alakalı ya. Neyse, şöyle yapalım o zaman. Madem öyle söyledin. Rayo Ben Vallecano tribünlerinin Carlos grafitisi galiba çok ünlüydü. Biz de fanzine koymuştuk. Var mıydı öyle bir şey? Halüsinasyon mu görüyorum? hayır, doğru. Doğru görüyorum. Onu Bravo. çok sevilen bir şey. Hatta işte hep konuşuyoruz. Yunanistan'da da yok muydu bunun şeyi? Var, hepsi var. Alexis var orada da. Alexis var. Bizde de Berkin var. Bizde sürekli dönen bir şey var aslında. Stencil da bunun çok dışında tutuyorlar ama bence stencil'lar da bunların çok içinde. Grafiti bence. Stencil'larda, evet. Bence değil. Hepsi farklı. Tek de başka bir şey. Stencil de başka bir şey. Grafit de başka bir şey. Madem bu işi ben elime aldım, yine sazı elime alayım. 35 dakika konuşmaya başlayayım. Şimdi işin Türkiye tarafına geçersek, bizde bir kültür var mı diye konuşursak, net var. Sen bence yok diyeceksin ama bence var. Avrupa'daki veya Güney Amerika'daki kadar böyle tamamen oturmuş, kendi kuralları olan, işte yaşama böyle tam bir sahnesi olan bir şey var mı? Tabii ki değil. Çünkü bize biraz daha tribün refleksi üzerine ilerliyor. Çok da böyle fazla hip hop kültürü içinde doğmuş bir yapı olduğu için, sadece böyle müziği dinleyen insanların
kullandığım bir materyal. Tribüne yeni yeni geçiyor. Hatta bugün konuştuk. Çok sevdiğim bir arkadaşım da var, Fenerbahçeli. Bu ara çok sevdiğim arkadaşım diyorum da sürekli işte hesap üstünden konuşuyoruz. Tanışmadık. Mesela kendisi hip hop kültürüyle hiç alakadar değil ama sürekli Fenerbahçe ile alakalı duvar yazılamaları yapıyor. İşte bu grafiti de diyeceğimiz türdeki şeyler yapıyor. Son hatta Beşiktaşlıların üstüne boya attıklarını bu arkadaşlar yaptı. Bence burada daha ilginç yanı Altaylı çocukların yaptıkları. Son dönemde biz de paylaştık. Hatta onlar böyle bir çağrıda bulundu. Gelin duvarlar böyleyken biz bunları restore edelim diye. Her kendi daha önceden Altaylı birinin yaptığı bir duvardaki grafitiyi restore etmeye başlamışlar. Hatta yan tarafında da Göztepe yazısı var. Ellerinde de sarı boya oldukları için onu da restore etmeye çalışmışlar. Bu bana çok ilginç geldi. Klasik grafiti kültürünün içinde bu yok. Eğer bir grafiti çok yıprandıysa o grafitinin artık ömrü bitmiştir ve onun üstüne kendi grafitini yaparsın. Yani buna da going over diyorlar. Yapan kişi bile üstüne bir şey yapılmasından çok mutlu olur. Çünkü artık onun ömrü bitmişti ve onun adını lekeliyordu ve çok daha iyi ve çok daha güzel bir writer bunun üstüne bir şey yaptı. Bu işin raconu böyle yürüyor. Üstüne bir şey çizmeyle vesaireyle gitmiyor. Yani Türkiye'de de böyle ilerliyor grafiti kültürü ama tribüne bir türlü atamadık. Burada işin kötü tarafı şu: düz boya atmak, işte komple kapatıp kaçmak, işte çok acizce geliyor bana. Az önce işte Beşiktaş ve Fenerbahçe adını verdiğim için yanlış anlaşılabilir. Bunu ben de yapmış olabilirdim. Bu konunun raconu bu. Bu tarz yazılar gördüm. Bu işin kültürü varmış da bilmem ne olmuş. Tabii ki boya atıp kaçacağız da falan diyen Beşiktaşlılar gördüm. Bilmedikleri için böyle yazıyorlar. Bilinsin diye söylüyorum. Bu işte ben bu oyunun içinde değilim deyip böyle birazcık mızıkçılık yapan bir küçük bir çocuğa benzetiyorum ben bu işi. O yüzden söylüyorum. Bu işi özellikle alemde Fener tarafı bayağı iyi götürüyor. Ben de çok yakından takip ediyorum. Çok duvar işleri var. Galatasaraylılar da kapadı galiba onların işlerini. Geldiler bir daha üstüne yaptılar. Mesela çok iyi bir sataşma bu. Beşiktaş gibi olmadı. Beşiktaş tarafında çok illegal işler var. Çok az görünüyor ama Beşiktaş'ın da çok güzel işleri var. Çok azmış gibi görünen, çünkü işte herkesin çok ilgisini çekmiyor. Benim gibi algısı açık olan adamların Didem ilgisini Hanım'ı çekmemesi. anmayacak mısın Beşiktaş'ı konuşuyorken? Ne yapacağım? Didem Hanım'ı anmayacak mısın Beşiktaş'ı konuşuyorken? Kimmiş o ya, ben anlamadım. Didem Soydan. Hayır ya. Niye? Şey O da bir Didem. grafiti kültürüyle alakalı değil miydi? Son dönemde çıkan Bu fotoğraf. arada evet işte Baya ben herkes gidip grafitinin önünde poz moz verdi yani. bence de çok iyi. Zaten Didem Hanım'ın her zaman kullandığı bir alanmış orası falan. O yüzden ben çok o kadar üstünde durmuyorum oranın. Gerçekten yanlışlıkla, hayır, yanlışlıkla bu konuyla alakalı bir şey çıkar ve kadının rahatsız olmasına neden olursam diye korkuyorum. Aynen kanka, bizi Sen, dinleyecek. yani hayır, o değil de başkaları dinleyip de sürekli orada bir buranın hayranlığıyla, ya neyse, siktir et. Gidin çekelim 300 kardeşim kişi. fotoğrafı, ne olacak ya? Beşiktaşlı olsam ben de kesin yapıştırmıştım orada fotoğraf. Hayır, o yolu, oranın olduğu yolu Didem orada koşuyormuş moşuyormuş oğlum. İnsanlar oraya Ya gidecek tamam diye abi, söylüyor. millet de Neyse, yemeyecek. neyse. Sen de herkesin nasıl, neyse. Neyse, bize ne, zaten 300 kişi dinliyor. 300'ü birden gitse ne olacak ama, yani Didem de çok rahatsız olur gerçekten 300 kişiden. Ya çok konuya geri dönüyorum. Çok azmış gibi görünse de öyle değil. Seninle de daha önce konuştuk. Mesela Galatasaray'ın bir tane grafitisini konuşmak gerekiyorsa diye düşündüğüm zaman aklımıza gelmedi. Ben sonra Metin Oktay tesislerinin duvarlarında olduğunu falan hatırlattım sana. Sen dedin ki içeride de var abi vesaire diye İçeride konuştuk. hatta Aslında çıkmadan yeni yaptılar diye hatırlıyorum. yani herkes de var, her yerde var. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani bunu kabullenmek lazım. Yozgat'ta da var bu. Çünkü tek kültürünü ve stencil'da koyduğun zaman içine her yerde var. Yani bugün İzmir'dekileri az mı düşüneceğiz? Mesela Buradan da Göztepe'nin Zonguldak Spor'a selam gönderiyorum. Konudan alakasız. Kardeşim dinliyorsa buradan Ultras Dark Side selam olsun buradan. Anti 622 Twitter kullanıcı adını söylemek istemiyorum arkadaşın. Ondan bahsediyorsun. Kendini bilsin diye söylüyorum. Bu konuya tekrar geri dönmeye çalıştıkça daha çok dışarı gidiyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında bu her yerde var. Sadece senin gibi benim gibi adamların gördüğü şeyler bunlar. İstanbul tabii ki daha fazla, daha çok çeşitliliği olan şeyler ama işte bugün stil bile konuşabiliriz. Çok da bu konuyu yarmadan şöyle kapatmak istiyorum. Sen de birazcık bir şeyler söyle. Neden biliyorsun, yani işte bu iş nerede, nereye gidecek, bir yere gidecek mi daha doğrusu? Onları birazcık söyle. Sonra da direkt oturalım, bu işi de lap diye kapatalım. Ben dediğin gibi inanmıyorum olduğuna böyle bir kültürün. Bunu
bunun da arkasına sığınıldığını düşünüyorum. İşte bize sordukları sorularda da ceza durumu nedir, cartır curttur. Sen de bahsettin bugün senin bundan dolayı hapis yatan tanıdıkların var diye. Çok da Hakkını veren... gerekli de olmadığını düşünüyoruz. Bu arada ben de Riot Girls ataktan sonra, arkadaşlar orayı da takip etsin, yani RGA. Onların yaptığı işleri gördükten sonra aslında yani bu kültür var Türkiye'de bu arada. Sen de içinde olduğun, aslında her hafta sonu takıldığın tayfalarda falan filan varlar bu işlerde çok. Ama dediğin gibi bence yani tribün onu çok fazla alamadı kendi içerisine. Yani tribün, İhtiyaç da yok ama ya tribün yani. Onu yani da söyleyeyim. duvara işte bilmem ne anası, yani karşı takıma küfürlü kısaltmalar yazmak haricinde benim aklıma açıkçası çok da grafitiler gelmiyor. Yani evet, İstanbul'un her yerinde birbirine işte küfürünün kısası yazılmış, şimdi ya söylemeyeyim falan filan takımlar Herkes için. herkese yapıyor. Tamam, Ha, anladık herkes onu. herkese yapıyor ama hani başka bir yaratıcı bir çalışma var mı dersen yok yani. Nadir. Ya işte onu söylemeye çalışıyorum. Çok da gerek de yok. Güzel, şu an popüler. Yapanlar çok güzel yapıyor. Ama bir süre sonra unutulup gidecek. Çok da önemli de bir hikaye değil aslında. Daha çok ait olduğu yerde hip hop kültürünün içinde çok daha fazla değer bulan ve yürüyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Güzel bir kapanış yap o zaman bize. Ben mi? Evet, Ben tabii. vallahi çok koptum olaylardan da koptum zaten. Da, da- Dağıldım sonlara doğru da. O Kapanış zaman yapalım. Bir tamam. sonraki hafta yine bir şeyler konuşuruz. Ne konuşacaktık? Sen casual mı giyin mi dedin? Ben bilmiyorum ya. Yaparız bir şeyler. Bira Biz mı artık dedin? Dövme mi dedin? Bilmiyorum, bir şeyler dedin. dövme yaparız büyük ihtimalle ya. Hadi lap diye kapat o zaman. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.